şuralara bile geldik ya. Daha ne yapayım ben? Daha ne yapayım bu YouTube kanalı için? Daha ne yapayım? Sizi Yüzüklerin Efendisi'nin, Hobbitlerin çekildiği yerlerde gezdiriyorum. Kaç haftadır, kaç bölümdür. Günaydın arkadaşlar. En son bölümde hatırlıyorsunuz Napier'a gelmiştik. Bugün ise sizi bambaşka bir dünyaya götürüyorum. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filminin çekildiği Hobbit film stüdyolarına gidiyoruz. Hiçbir bilet almadım. Bakalım orada alacağım diye düşünüyorum. Nasıl bir yol bizi bekliyor gerçekten çok merak ediyorum. Rotamız Taupo Gölü üzerinden Hobbit film stüdyoları ve sonra Auckland'a geri dönüyorum. Çünkü önümüzdeki 4 gün şiddetli yağmur gösteriyor. Bu kadar da yakınken dedim ki yağmurda ıslanma Gülşah. Dön. Rotaya bakalım. Önceki bölümde dünyanın en uzun şehirli isimli şehrini gördükten sonra bugün Taupo Gölü'nün üzerinden böyle film stüdyolarına gidiyoruz. Oradan sonra da otobandan Auckland yapacağız. Vay be, Yeni Zelanda'yı da bitirdik be. Sağa mı döneyim? Dur lan, sola döneyim, uğraştırma. Napier göremedik işte, bu olayı sevmiyorum. Geldim, bir gece kaldım, uyudum, uyandım, gidiyorum. Pasifik Okyanusu'nda bir kere denize giremedim. Sen niye bekliyorsun? Ne güzel düzenli şehir ama çok güzel ya. Vay be, Hobbitlere de gidiyoruz yani arkadaşlar. Oraya da Gülşah bizi götürmedin demezsiniz. Aşk olsun yani. Size gitmeyeceğimiz bir yer olabilir mi bu dünyada? Olamaz. Pasifik orada, Pasifik. De yolu niye buradan veriyor bu? Ha, doğru yol. Başka nereden verecek? Küçücük kasabaymış Napier. Vay be, 25 gün yedim arkadaşlar Yeni Zelanda'dan. Bakalım motor ne olacak? Hiçbir ses yok, hiçbir şey yok. Gitti mi, gitmedi mi? Singapur'dan yola çıktı mı, çıkmadı mı? Vallahi yordu yani. Önümdeki araba kanlar içinde bir şey yakalamış. Geyik yakalamış. Ay seni, ama o kanlar ne arabadan akıyor ya. Kıyamam, yazık ya. Çok fena. Uy, içim bir tuhaf oldu. Lake Taupo'ya geldik arkadaşlar. Bir bakalım, şöyle çevresinden gezeceğim. Ne var ne yokmuş merak ettim. Burası çok turistik bir göl. Çünkü her yere de yakın. Hamilton'a yakın, Auckland'a yakın. O yüzden böyle şey, insanlar dinlenmeye, işte göl manzaralı falan. Neydi? Wanaka gibi değil ama güzel güzel güzel. Alıştı, bir de gözlerim çok alıştı Yeni Zelanda'nın bu güzel manzaralarına. O yüzden standardımız çok yüksek arkadaşlar artık. Bundan sonra bu kız kolay kolay bir olan beğenmez. Söylüyorum yani, benden söylemesi. Öyle bir adamı kaybettik ki Atatürk'ü sevmeyen beni de sevmesin diyen bir adam Volkan Konak. Mekan cennet olsun. Şarkısını bitirmeden vazgeçmedi adam. Böyle de bir adam geldi geçti hayatımızdan. Adın yazılacak hücreme taşı. O Ay, kaza yapmışsınız.
Hayret bir şey, hayret bir şey. Şimdi şehir merkezi burası. Okey, gölü gördük. Tamam. Ay bu ne? Burada ne var? Lake Topo. Güzel bir kafe buldum burada. Taupo Gölü önümüzde. Motorumuz şurada bir yerde. Bitiyor gün. Bugün Hobbitlere gidiyoruz ve günün sonuna geliyoruz. Üşüdüm yine. Gerçekten üşüdüm arkadaşlar. Hobbit film stüdyolarına gidiyoruz. Umarım bilet vardır. Önceden rezervasyon yaptırmadım çünkü. Umarım. Nasıl bir döndüm la öyle? Matata şehrinde 5-6 kilometre uzaklıkta. Turlar da düzenleniyor. Bu arada Turmoklu'nda geldiniz. Ben Hobbit film stüdyolarına gitmek istiyorum dediniz. Tur satın alabiliyorsunuz ya da herhangi bir büyük şehirden buraya turlar düzenleniyor. Bakalım bilet fiyatları ne kadar, nasıl giriyoruz. Umarım sıkıntı çıkmaz da bilet alabilirim. Böyle dağlar, tepecikler. Hobbiton Movie Set Tourist Farm. Geldik. Şuralara bile geldik ya. Daha ne yapayım ben, daha ne yapayım bu YouTube kanalı için? Daha ne yapayım, sizi Yüzüklerin Efendisi'nin, Hobbitlerin çekildiği yerlerde gezdiriyorum kaç haftadır, kaç bölümdür. Aha. Aha. Bakayım. Ay senin otobüsün ne güzel. Geçen mi? Ha? Thank you. I have to park here or that? Okay, thank you. O kalabalık. Tabii kalabalık olacak. O bayağı kalabalık. Bütün Yeni Zelanda Hobbitlere gelmiş. The Shires. No stopping entry. Ay çok kalabalık. Ha turla mı gidiliyor? Oy. Parking. Aha motor park alanı. Ya sizin canınızı yerim ya. Ya siz var ya, siz 10 numara insansınız ya. Gerçekten 10 numarasınız. Bak nasıl mutlu ettiniz beni şu an. Hobbitlere gidelim. Burası. Acayip bir sıra var. Şimdi şu an burada saat 1:40 arkadaşlar. Tek başına gezemiyormuşsun. O yüzden bir turla gezmek zorundasın. Diğer turda 2:40'ta başlıyor. 2:30'da burada buluşacak. Yani bir saat sonra başlayacak ve 5'te bitiyormuş. Yani 2,5 saatlik bir tura katıldım. 120 Yeni Zelanda doları. Yani 120 Yeni Zelanda doları $80 falan. Bugüne kadar seyahatte verdiğim sanırım en turistik bilet parasıydı ama çok özel bir yere gidiyoruz. O zaman bir kahve falan içelim. Her şey var burada. Sonra da devam ederiz diye düşünüyorum. Umarım yağmur yağmaz çünkü daha ondan sonra 120 kilometre falan var. Şimdi size ne verdiler onu göstereceğim. Burada ticket'lar var. Bir de şöyle bir katalog verdi. Kamera bozuluyor kameram.
mağazamız var. Hazır beklerken size gezdireyim dedim. Çok güzel şeyler var, küçük küçük. Yeni Zelanda ile ilgili şu olayı çok seviyorum. Mesela turistik bir yer falan filan deyip işte atıyorum 3 dolarlık kahveyi 15 dolara satmıyorlar. Kahve her yerde mesela 6 dolar. Hatta burada daha ucuz 4 dolar falan. Verdikleri katalogda çok güzel haritayı göstermiş. Bayağı geniş bir alan. Muhtemelen 2 saat süreceğine göre. Evet, hazırsanız arkadaşlar sizi dünyadaki en önemli film stüdyolarından birine götürüyorum. Nereye? Yüzüklerin Efendisi ve Hobbitlerin çekildiği Hobbit film stüdyolarına geldik. Burası Auckland'da 160 kilometre uzaklıkta. Şimdi tur geldi. Bakalım nasıl bir macera başlayacak. Ben acayip heyecanlıyım. Hazırsanız gidiyoruz. Right, good afternoon team. How are we all doing today? Good. Tough crowd. Alright, hopefully we'll get more excited when we get down to the set soon. So guys, my name is James and I'm going to be your tour guide as we roam around the beautiful world of Hobbiton today. Now the wonderful Marie is going to be driving us down into the set. Hello, I just wanted to welcome you on your journey to Hobbiton. Kaçmış koyun kaçmış. I'm very, very pleased that you're able to take the time to go visit our set. It's great when you're making a movie, everything's so temporary. The film survives, but the sets and the costumes and the props that you make, they all just get thrown away. And so I'm delighted that Hobbiton has managed to survive, and I'm really pleased that you're taking the time to visit it, and I hope that you enjoy yourself. It's been years ago that we... It's little more than a sheep herd. So when Peter and his team returned for The Hobbit, we seized the opportunity, partnered up and rebuild the set permanently. And it's been growing. There's a base camp. A base camp is a pretty important part of the operation here. This is where they kept breakfast, of course, and they've got their lunches. They're good for you. It's precisely what he means to. And just like our suit arriving precisely with 1998 yılında aslında havadan buraya ararlarken Alexander'ın çiftliğini bulmuşlar ve sonrasında Alexander'la bir anlaşma yapılmış. Şantiyenin inşaatı 1999 yılında başlamış. Hatta öncesinde burası Yeni Zelanda ordusu tarafından ağır inşaat araçlarının işlenmesi için kullanılıyormuş. Sonrasında anlaşma sonucunda burayı Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit film stüdyoları için uzun dönem kiralamışlar. 40 kişilik bir ekiple geziliyor. Now when we are inside, you're going to see some pathways like the one behind us here. All I'm going to ask is that we stay on the path and we don't run around in the grass for me. Çimlere basmayın diyor, yolda kalacaksın diyor. Bakalım ne kadar uzun sürecek. 2 saat olduğunu söylediler. İşte sonra anlatıyordum. Gelmişler burayı 1999'da başlamışlar yapmaya. İnşaata. İnşaattan sonra ise Tayvan'dan bu Hobbit evleri için yapraklar getirilmiş. Tayvan'dan sonra oraya yerleştirmişler hepsini. Ve açılıyoruz. Güzel. Güzelsin. Ve hoş geldik. Çok güzelsin. İnşaat tamamlandıktan sonra burada ilk önce Yüzüklerin Efendisi üçlüsü çekilmiş. Yüzüklerin Efendisi üçlüsünün çekimi toplam 3 ay sürmüş. Gerçekten çok uzun sürmüş. Sonra Hobbit üçlemesi gelmiş. Hobbit üçlemesi ise sadece 12 gün sürmüş. Ama çok sık gelip gitmişler bu bölge için. Çok güzel. Masal gibi.
Hobbit An Unexpected Journey. When our young Bilbo wakes up, they get their Hobbit perspective from the door. Now obviously they won't appear in the same shot, you cannot shatter the illusion. Ne kadar küçük gerçekten. Yürüdükçe görüyoruz. Ama çok kalabalık ya. Çok sevmedim. My favourite part though, because obviously Hobbiton is a very distinct lack of electricity. We're very old school here. So in order to preserve your fish, you cannot sadly put it in the fridge or the freezer. So you would generally have to smoke your fish so that it doesn't go bad. Again, just add into a bit more of the Balıkları orada yapıyormuş. and the small little details like the tackle box. It's just one of my favourites. 40 tane hobbit ev varmış arkadaşlar. Biz şu an 39 tanesini göreceğiz. Ay onlar ne kıpkırmızı, gerçek elma mı? Bak bak. Nasıl güzel rengin var senin. Nar gibi. Gerçek galiba. Gerçek. Alrighty crew, so this beautiful little area just behind me, we know it as the Dell. Now the Dell is home to 7 of our little hobbit holes. You are going to get a much closer look at in just a moment. Now when you're in the Dell, Masal diyarı gibi, masal diyarı gibi. Çok beğendim. Nasıl bir ticari zekadır Alexander'ın yaptığı. Adam demiş ki yıkmayın ve sabit bırakın. Adam sonra burayı turistik alana çeviriyor. Yani bayılıyorum böyle insanlara. Gerçekten acayip. Düşün, $120 full çekiyor yılın her mevsimi. Yine geldik bu sevimli yere. Ay her şeyim düştü. Bu çok güzelmiş. Er det her, vi skal have taget billedet? Før til det store hus? Nej, det er oppe i den dør der. Den grønne der. Kaç sene geçmiş üzerinden. Hala o kadar güzel bakıyorlar ki. Bak orada da var. Çok güzelsin. Şunlara bak. Şunlara bak. Çok güzelsin. Bal yapmışlar. Bu arada ilk bölümde söylemiştim. Yeni Zelanda'ya girerken çok büyük kontrolden geçmiştik ya. Balları görünce aklıma geldi. Bu ülkeye sokamayacağınız tek şey bal arkadaşlar. Çünkü balın içerisine her şeyi koyup çok uzun süreler saklayabiliyormuşsunuz. O yüzden mesela bal kesinlikle bu ülkeye alınmayacak bir şey. Yani eğer Yeni Zelanda'ya seyahat etmek isterseniz balla ilgili çok büyük sıkıntı var. Bu açıdan çok güzel duruyor. Sıkılmak yok, öyle filmleri saatlerce izliyorsunuz. Benim videolarımı da izlemek zorundasınız. Gitmiyorsunuz bir yere. Kızarım. Kızarım, hiçbir yere kaçmak yok. Instagram'dan takip etmeyenler varsa bekleriz. Arkadaşımız bir sürü çok güzel fotoğraf çekti. This is our artificial tree. Now this was placed here for the Hobbit. Now the Hobbit is dated 60 years earlier than the Lord of the Rings. So by law the tree would not have been the same size. Aslında o Yüzüklerin Efendisi'nde de kullanılan bir ağaçmış ve renklerini tutturmak için boyuyorlarmış. Area for the filming, so didn't have to remove anything from the backdrop. It also is just as naturally and beautiful.
Ay çok tatlısın. Ah burası çok güzel. Ne satayım size? Peynirimiz var, tereyağımız var, balımız var. Now, there's quite a few pathways like this around Hobbiton, and Peter Jackson decided they would look a lot more realistic if they were trodden pathways. So it was people's jobs to tread these pathways. Güzel güzel. Bir de şu göle gidelim. Bir de şu göle gidelim, daha 160 kilometre yol var ya, böyle şey olur mu ya? Ama millet otobüste gelmiş takılıyor tabii. Onlar sürmeyecek. Küçükler. İçeri alıyor. Ha yok, fotoğraf çektiriyormuş. Lan hepimiz sığacağız mı? Güzel. Oha bayağı büyük içerisi. O ne be? Annem çok güzel. Interactive. So it seems if you want to try the beds out, go for it. They're ridiculously comfortable. You can shoes off. If you want to get in the bath. Hobbitlerin evin içine geldik, içine. PG event, alright? Beşiği de var. Bak ne güzel sepetten yapmışlar. Çok güzel oda. Bayıldım. Bayıldım. Bir şey çarpıyorum. Allah. Çaktırma. Her şey gerçekten çok güzel, çok ayrıntılı ve çok güzel organize edilmiş şekilde duruyor. Thank you. Ay burası da çok güzel mi duruyor? Ha, mutfak bölümüne geldik şu anda. Ay çok güzelsin. Bak. Kameramı değiştirmem lazım. Ay ben burada yaşarım ya. Gerçekten ben burada yaşamak istiyorum. Küçük müçük de. Güzel. Normalde burası filmde kullanılan bir konsept değilmiş. Ama turistler için özel açmışlar ve gerçekten çok seviyorum. En beğendiğim yerlerden birisi oldu. Çıkışa geldik buradan da. Bak küçük kapıdan. Bak benim kafam yetiyor.
Hadi şu göle gidek de gidelim ya. Şu sıkıldım. Şimdi bu problemle savaşıyorum arkadaşlar. Mesela bir ülkeye de gidiyorum. Her gün aynı manzaralar, aynı insanlar görünce şey geliyor. 10-15 gün sonra tamam ya. Bak buraya geldim daha bir saat olmadı. 1,5 saat oldu. Aynı yani, tamam çok güzel. Dünya harikası ama aynı. Aynı. Bundan vazgeçmem lazım. Yoksa hiçbir yerde yaşayamam. Ah, çok güzelsin. Masal gibi bir ev. Burası gerçekten çok güzelmiş. Ve artık son evlere geldik. Hatırladınız mı? Gösterdiğim yerleri hatırlayanlar, filmden sahneyi hatırlayanlar bir yazsın ya. Bak güzelliğine bak şunun. Burada da bir free içeceğimiz var sanırım. Hello. Hello. How are you? Oh, fine stuff. What is this? This is a ginger beer. Ginger beer. So ginger beer is the non-alcoholic. Ah, Depending on is what you it? like. We have 4 drinks. So we got a stout, we got a beer, a cider, and a non-alcoholic soda. Which one is better? They're all very good. The stout is kind of like a Guinness, but about half as heavy. This is more like a beer. And then you got your apple cider, which is a bit sweeter. Okay, can I get that? Umbrella? Beautiful. Fantastic. Aha, it's ready. Okay, Nice done. and cold, ready Thank you. O zaman bu güzel yerde alkolsüz biralarımızı içerken bu kasabaya da veda ediyoruz. Burası çok güzeldi. Yani gerçekten verdiğin paraya değecek, görmen gereken çok keyifli bir yer. Hobbitleri ve Yüzüklerin Efendisi'ni izlemiş biri olsaydım muhtemelen çok daha keyif alacaktım ama söz veriyorum izleyeceğim ve burada yaşamış gibi olacağım. Benimki biraz ters oldu, izle sonra gel falan. Afiyet olsun. Ve bir turun daha sonuna geldik. Gerçekten yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü arkadaşlar. Saat daha 5 ve daha dönmedik, yolumuz var. Şimdi Auckland'a doğru devam ediyoruz. Yaklaşık 160 kilometre yolumuz var. Hobbitleri çok beğendim ama bunu videonun kapanışında konuşacağız bence. O zaman şimdilik görüşürüz. Motor alıyorum ve devam ediyoruz. Çok güzel değil miydi? Çok beğendim. Şimdi 27 kilometre ileride bir benzincide duracağım. Sonra Auckland yolcusu arkadaşlar. Bugün son sürüş günümüz bu canavarla. Oy. Ve saat 5:30 ve Auckland'da Sezi söyledi, yağmur yağıyormuş. Hadi bakalım. Bakalım. Ha, soldan götürüyor zaten. Geldiğim yoldan gitmek istemiyorum. Thank you. Thank you. Vay be. Buralar hep Hobbit stüdyoları. Ya nerelerden geldik, nerelere götürdüm sizleri.
Nerelere getirdim. Çok mutluyum bugün. De çok güzel insanlarla tanıştım. Yine onun çok etkisi var. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt. Harika. Hava kararmadan Auckland'a varıyorum arkadaşlar. Müthiş planlama. Müthiş planlama. Harika, harika. Tur çok güzeldi, Hobbit turu. Tur rehberimiz çok tatlıydı, çok güzel anlattı. Filmden böyle sahnelerin olduğu yerlerden vesaire bahsetti. Çok güzeldi, her şey çok güzeldi. Son günü böyle çok güzel bir şekilde bitiriyorum. Her günüm çok güzeldi Yeni Zelanda'da gerçi. Bu bölümün sonunda maalesef vedalaşma da geliyordu arkadaşlar. Çünkü Aprilia'ya bu güzel motosikleti bana 15-20 günlüğüne verdikleri için çok teşekkür ederken aslında onlara da tertemiz bir motosiklet bırakmak istedim. Çünkü 4500 kilometredir bu motosiklet benimle ve yol arkadaşım oldu Yeni Zelanda'da. Bu gerçekten çok değerli bir şeydi. O yüzden şimdi bir self servis yıkamaya geldim. Burada $2 coinler var, atabiliyormuşuz. Şöyle bir yerdeyiz. Benim güzel boncuk kızımla. Şimdi burada kaskı da şöyle bıraktım. Change var. $10 atacağım. Change para alacağım diye düşünüyorum. Düşünüyorum da. Bakayım. Aha aldı parayı. Oh baby coinler geliyor. Geldi. Çok iyi. 5 tane coin'imiz var. Sonra buradan da çıkacağım. Ne yapacağım? Motosikleti teslim edeceğim. Yeni Zelanda gerçekten beni benden aldı. Şimdi sabunun birazcık işlemesini bekliyorum ve ardından bu güzel kızı yıkıyoruz. Şimdi tekrar para atacağız. Bu sefer de Vox. Hayır, Pressure Vox. High Pressure Vox. Low var mı ya? Low. Low yok galiba, low. Uzaktan tutarım. Vox High Pressure. Vox High Pressure. Okey, final. Bence $4 güzel oldu. Çok da şey yapmadan. Ne dersiniz? Teslim edecek kadar temiz mi? Bence güzel ya. Şuralarda bazı şeyler var da. Bir su tutunca üzerindeki her şey gidiyor. Gerçekten böyle 3 dakikada benim Aprilia'mı temizlediğim anı düşünün. Bence çok güzel oldu. Yani çok içime tam sinmedi. Tabii ki hatalar var ama başka da bir seçenek yok. Üzülerek söylüyorum ki bir maceranın sonuna geldik arkadaşlar.
Gerçekten şu an bunu üzülerek söylüyorum. Çünkü çok güzel gezdik. Bu kadar güzel bir şekilde güvenip Yeni Zelanda Aprilia'nın bana motosikletlerini emanet ediyor olması gerçekten çok özeldi benim için. Yani çok teşekkür ediyorum her şey için. Çok teşekkür ediyorum. Nereden giriyorduk? Buradan değil. Bundan 2-3 ay önce deselerdi ki Gülşah Yeni Zelanda'da motosiklet Aprilia kullanacaksın, benim aklımın ucundan geçmezdi ama Yeni Zelanda Aprilia İtalya'nın desteğiyle gerçekten müthiş bir iş yaptık. Kazasız belasız motosikleti düşürmeden, kaldırmadan bu işi tamamladık. Şimdi teslim edelim, anahtarını verelim. Bir sonraki ülke geliyor. Fotoğraf çek sonra. Çok güzel bir ülkenin ve ayrıca çok güzel bir bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Çünkü Yeni Zelanda hikayesi ne yazık ki burada bitiriliyor. Auckland'a geldim, motosikleti teslim ettim. Sezi ile buradaki arkadaşımla çok güzel zaman geçirdim. Alek'le de öyle. Yani beni evlerine misafir ettiler son bir haftadır. Bu gerçekten çok değerliydi benim için. En azından Türkçe'ye, Türk kahvesine, Türk yemeklerine de doymuş oldum. Ve bir hikayenin de sonuna geldik. Çünkü Yeni Zelanda macerası bitiyor. Çünkü bir yandan da motosikletim bugün itibariyle Avustralya'ya ulaşmış durumda ve ben de yarın Avustralya'ya gidiyorum. Bu da benim 52. ülkem olacak. Bir sonraki bölümde gideceğiz tabii ki buna. İnanılmaz heyecanlıyım. Uçak bileti buldum. Önce buradan Sydney'e, Sydney'den Perth'e gideceğim. Yaklaşık 12-13 saatlik bir sürüş olacak. Avustralya gerçekten çok büyük bir ülke ve nasıl bir macera bizi bekliyor bilmiyorum. Buradan tekrar Aprilia Yeni Zelanda'ya, Aprilia Türkiye'ye, bütün sponsorlarıma, Intercity'ye, Türkiye, Motomax'a teşekkür etmek istedim. Çünkü bu süreçte bu kadar rahat seyahat edebiliyorsam onların sayesinde ve desteklediğiniz için YouTube'dan getirdiğim gelirle de seyahat edebiliyorum sizlerin sayesinde. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Yepyeni bir ülkeye gideceğiz ama çok güzel bir ülkeyi de geride bıraktık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir ülkede, yeni bir macerada görüşeceğiz. Konuşsam çok şey konuşurum da şimdilik konuşmayalım. Diğer bölümde görüşürüz.